Hindistan ormanlarının derinlikleri. Bu orman, Hint monark kuşunun mirasını gizliyor. İnce otlardan, örümcek ağlarından ve likenden örülmüş bu narin yuva, kuşun değerli yavrularını barındırıyor. Çevresine kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak ve savunmasız yavruları koruyacak şekilde tasarlanmış bir mühendislik harikası. Ebeveyn olmak zor. Hem anne hem de baba yorulmadan çalışarak aç yavrulara yiyecek taşıyacak. Kuşların mucizelerle dolu bir dünyası var. En küçük sinek kuşundan dev kartallara kadar çoğu gökyüzünün hakimi. Tüyleri narin gözükebilir ancak her biri kuşun yaşam tarzına uygun tasarlanmış. Kuşları dünyanın her köşesinde görmek mümkün. Okyanuslar, çöller, ormanlar ve hatta kalabalık şehirler. Her tür benzersiz, hepsinin kendine özgü bir yaşam tarzı var. Bu engin ve çeşitli dünyada her ötüş, kanatların her çırpılışı ayrı bir hikaye anlatıyor. Bu, kuşların muhteşem dünyasının hikayesi. Namibya. Etoşa'nın uçsuz bucaksız kurak topraklarında su hayat demek. Çölün kıyısındaki bu su birikintileri tüm canlılar için hayati öneme sahip. Namakwa güvercini küçük, zarif ve pek dikkat çekmeyen bir kuş. Bu narin kuşlar su birikintisine ilk gelenlerden. Ziyaretleri kısa. Güvenli dallara uçmadan önce susuzluklarını gidermeliler. Hızlı olmaları çok önemli. Yırtıcılar uzakta değil. Çakallar sabırlı canlılar. Bu kurnaz yırtıcılar güvercinlerin su içmek için toplanacaklarını biliyor. Çakal sessiz ve hareketsiz. Namakwa güvercininin suya yaklaşmasını izleyecek. Doğru zaman geldiği anda ok gibi fırlıyor. Çoğu kuş kaçacak. Zamanında havalanamayanlarsa çakalların karnını doyurmaya yeter. Uzun kuyruklu dul kuşu. Gösteriş ustası kuşun kuyruğu, vücudunun neredeyse 3 katı uzunlukta. Bu tüyler eşsiz gözükse de bunları taşımanın bir bedeli var.
Erkek dul kuşu için bu tüyler sadece süs değil. Her dalış, her kanat çırpış onu izleyen dişilere mesaj. Erkek dul kuşu dişileri etkilemek için hareket kabiliyetinden ödün vermiş. Bu görkemli tüyler uçmayı ve avcılardan kaçmayı epey zorlaştıracak. Genlerini gelecek nesillere aktarabilmenin bedeli bu. Sulak alan. Su ve bitki örtüsünün iç içe geçtiği, yaşam dolu bir dünya. Bu dünyanın ortasında da göz alıcı kuyruğuyla dikkat çeken bir su kuşu var. Sülün kuyruklu Jacana. Dev ayakları sayesinde su yüzeyindeki bitkilerin üstünde rahatlıkla yürüyor. Bu zarif kuş yalnız değil. Yumurtadan kısa süre önce çıkan yavrular annelerinin gözetiminde ilk adımlarını atıyor. Her geçen gün annelerinin hareketlerini taklit etmekle ustalaşacaklar. Minik bacakları her adımda titriyor. Her zaman tetikte olan anne Jacana, yavrularını bu sularda gizlenen sayısız tehditten korumak zorunda. Ancak suyun ortasında saklanacak alan az. Aniden gelen sağanak yağmur bile minik yavrular için tehlikeli olabilir. Fedakar anne yavrularına kanat germeli. Vücudunu bir şemsiye gibi kullanıyor. Bu uçurumlar tehlikeli gözükebilir. Ancak burası deniz papağanının evi. Bu sevimli kuş hem gökyüzünün hem de denizin hakimi. Eşsiz gagası ve anlamlı bakan gözleriyle başka hiçbir türe benzemiyor. Deniz papağanları havada çok hızlı ve çevik hareket edebilir. Dakikada 400 kez çırpabildikleri kanatlar sayesinde saatte 90 kilometre hızla uçabilirler. Ancak deniz papağanlarının gizli yeteneği suda da en az havadaki kadar rahat hareket etmeleri. Kanatlarını palet gibi kullanarak yüzebilir, nefesini 1 dakikaya kadar tutabilir ve neredeyse 60 metre derinliğe dalabilir. Başarılı bir avın ardından her bir deniz papağanı gagasında dikkatlice dizilmiş kum balıklarıyla yuvasına dönecek. Deniz papağanları toprak zemine kazılmış oyuklarda yuva yapar. Ebeveynler burada tek bir yavru yetiştirecek. Yavrular savunmasız olabilir ancak yalnız değiller. Her iki ebeveyn de yavrularını besleme ve koruma görevlerini paylaşacak. İklim değişikliği okyanusları etkiliyor. Bazı balıklar göçüp yer değiştirdi. Kuşlar için yiyecek bulmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Deniz papağanları da uyum sağlamalı. Onları zor günler bekliyor. Buzul diyarı Antarktika'nın donmuş kalbinde deniz papağanını andıran dikkat çekici bir kuş yaşıyor. İmparator penguen. Tüm penguen türlerinin en büyüğü. Yaklaşık 120 santim boya sahip imparator penguen tam bir hayatta kalma uzmanı.
Yoğun tüy katmanları ve kalın yağ dokusu soğuğa karşı yalıtım sağlıyor. Penguenler her yıl üreme alanlarına ulaşmak için yaklaşık 120 kilometre yol kat etmeli. Eşler arasında güçlü bir bağ var. Dişi tek bir yumurta bırakacak, sonra onu erkeğe aktaracak. Erkek 2 aydan fazla bir süre yumurtayı ayakları üzerinde dengede tutacak. Fedakarca, hiçbir şey yemeden. Bu çok zor bir hayat. Ancak tüm penguenler soğukta yaşamıyor. Güney Afrika'nın güneşli kıyılarında çok farklı bir penguen var. Afrika pengueni. Antarktika'daki kuzeninden daha küçük olan Afrika pengueni hayatı boyunca kar ve buz görmeyecek. Ancak Güney Afrika ve Namibya'nın soğuk sularında yüzebilmek için bu sık tüylere ve kalın yağ tabakasına ihtiyacı var. Penguenin en sevdiği yiyecek olan sardalyanın aşırı avlanması ve yaşam alanlarının tahribi bu kuşların hayatlarını tehdit ediyor. Sayıları bir zamanlar milyonlara ulaşan Afrika penguenleri artık tek tek sayılabilecek kadar azaldı. Gri balıkçıl. Heykel gibi sabit kalma ustası. Çevresine uyum sağlayarak tamamen hareketsiz bekliyor. Balığın hareketi, ışığın kırılması. Hassas bir hesap yapmalı. Doğru an geldiğinde ansızın ani bir vuruşla avını yakalayacak. Ancak tüm balıkçılar açıkta avlanmaz. Bazıları yoğun sazlıkların ortasını tercih ediyor. Küçük ak balıkçıl. Kar beyazı tüyleri ve ince yapısı sayesinde sulak alanların en zarif kuşlarından. Ancak o narin dış görünüşünün altında yetenekli bir avcı var. Küçük ak balıkçıl avını saklandığı yerden çıkarmak için suyu karıştırıyor. Sulak alanda gagası diğer balık avcılarının sivri gagasında benzemeyen bir kuş daha var. Kaşıkçı. Adını çamur ve suyu elemek için kullandığı kaşık şeklindeki ayırt edici gagasından alıyor. Benzer fiziki yapıları ve farklı av yöntemleriyle bu balık avcılarının tamamı ekosistemin vazgeçilmez parçaları. Bu sıra dışı tekniğe sahip balıkçılsa sadece Afrika'nın sulak alanlarında yaşıyor. Kara balıkçıl. İlk bakışta kara balıkçıl sıradan bir balıkçıl gibi görünebilir. Ancak bu mütevazı dış görünüşünün altında dikkat çekici bir beceri var. Kanatlarıyla gölge bir alan yarattı. Balıklar güvenli bir sığınak bulduklarını düşünecek. Ancak bu bir tuzak. Yemek kara balıkçılığın ayağına geldi. Sulak alanlarda yiyecek için şiddetli rekabet var. Ancak kara balıkçıl diğerlerinden farklı bir yöntem geliştirmiş.
Afrika'nın kalbinde devlerin arasında küçük bir kuş dolaşıyor. Bazıları için sıkı bir dost ve yardımcı, diğerleri içinse sıkıntı yaratan bir yaramaz. Kene kuşu. Savandaki büyük memelileri rahatsız eden keneler ve parazitler bu kuşun en sevdikleri. Bu işbirliği hem kuşa hem de memeliye yarayacak. Ancak bu iyiliksever kuş çok da masum değil. Kene kuşu bazen bilerek de yara açar. Kanla beslenir ve çaktırmadan bu açık yaraya gelen parazitleri avlar. Bu kuşlar sosyal canlılar. Bir konakçıdan diğerine uçan küçük gruplar Afrika savanlarının en yaygın görüntülerinden. Kene kuşu ve büyük memelilerin işbirliği ekosistemin en ilginç hikayelerinden. Tropiklerin renkli dünyasında havada asılı kalmış mücevheri andıran minik bir kuş uçuyor. Sinek kuşu olarak da bilinen kolibri. Kolibri kuşları doğanın en zarif akrobatlarından. Bu ufak kuş kanatlarını insan gözünün görebileceğinden çok daha hızlı çırpıyor. Neredeyse saniyede 80 kez. Kolibri gerçek anlamda havada asılı kalabilen, hem ileri hem geri uçabilen tek kuş. Benzersiz kanat yapıları, kanatlarını 8 rakamı şeklinde döndürmelerine olanak tanıyor. Bu sayede yerlerinde asılı kalabilir, geriye doğru uçabilir ve hatta bazen baş aşağı uçabilirler. Kolibri nektarla beslenir. Yüksek enerjili yaşam tarzını sürdürebilmesi için birkaç dakikada bir beslenmesi gerekiyor. Nektar karşılığında çiçeklerin polenlerini taşıyarak yağmur ormanının gelişmesine yardımcı olacak. Bu kuşlar çevik oldukları kadar güzeldi. Tüyleri eşleri çekmek için göz kamaştırıcı bir gösteri olan ışıltılı renklerle parıldıyor. Yaklaşık 400 farklı türü olan kolibrilerin neredeyse tamamı göz alıcı, açıya göre renk değiştiren ışıltılı tüylere sahip. Keskin görüş, keskin pençeler ve güçlü gagalarla donatılmış yırtıcı kuşlar, kuş dünyasının en üst düzey avcıları. Ağaç tepelerinden ya da yüksek kayalıklardan etrafı izliyorlar. Yerdeki en küçük hareketi bile fark edebilirler. Bu olağanüstü görüş, onların hassas bir şekilde avlanmalarını sağlıyor. Ancak onları özel kılan sadece avlanma becerileri değil. Yırtıcı kuşlar aynı zamanda birer uçuş ustası. Küçük yırtıcılar avına mermi gibi dalarken, daha büyük yırtıcılar hava akımlarını kullanarak saatlerce kanat çırpmadan süzülebilir. Afrika'da bir sulak alan. Görkemli bir kuş su kenarındaki ağaçtan gölü izliyor. Afrika balık kartalı. Çarpıcı beyaz kafası, delici bakışları ve heybeti uzaktan bile fark edilen sivri gagasıyla balık kartalı bu coğrafyanın en ünlü kuşlarından. İri cüssesine rağmen doğru an geldiğinde yıldırım hızıyla hareket edecek. Pençeleri en büyük silahı. Başarılı bir av. Kartalın pençeleri tüneğine götürdüğü balığı sıkıca kavuruyor. Balıklar bu kartalın diyetinin önemli bir parçası. Güçlü ve kanca şeklindeki gagası eti parçalayıp kılçıktan sıyırmak için mükemmel. Afrika balık kartalının çığlığı
el değmemiş vahşi Afrika sulak alanlarının en ikonik seslerinden. Kaya kartalı, güç ve ihtişamın sembolü. Kanat açıklığı neredeyse 2,5 metre. Tavşanlar, büyük kemirgenler ve hatta dağ keçisi gibi büyük memeliler bile bu usta avcı için çocuk oyuncağı. Çetin coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında yaşayan kaya kartalının her zaman yiyecek bulması mümkün değil. Zor zamanlarda dağlardaki leşlerle idare edecek. Akbabalar doğanın en yanlış tanınan yırtıcı kuşlarından. Ekosistem için hayati öneme sahip bu kuşlar doğanın temizlik ekibi. Kara akbaba türünün en büyüklerinden biri. Uçan halı lakaplı bu kuşun kanat açıklığı neredeyse 3 metre. Kara akbaba ürkütücü bakışları ve görkemli cüssesine rağmen avcı bir kuş değil. Sadece leşlerle beslenecek. Doğada hiçbir şey boşa gitmeyecek. Afrika ovalarındaki akbabalar çok büyük sayılara ulaşabilir. Ak sırtlı akbaba, benekli akbaba ve sarkık yanaklı akbaba savanın en yaygın türlerinden. Önce en güçlüsü leşi parçalayacak, ardından tüm iç organları ve kemikleri temizleyen diğer türler gelecek. Akbabalar doğal yollardan ölen, diğer yırtıcılardan artan, hatta çürümüş canlılarla beslenir. Mideleri oldukça asidik. Leşlerin en sert ve en zehirli kısımlarını bile sindirebilirler. Akbabalar olmazsa bazı ekosistemler tamamen çökebilir. Gizli, gizemli ve karanlığa mükemmel uyum sağlamış türler var. Baykuşlar. Ancak tüm baykuş türleri gececi değil. Küçük boyutları aldatıcı olabilir. Kukumav acımasız bir avcı. Güçlü pençeleri ve keskin görme yeteneğiyle küçük memelileri, böcekleri ve kuşları avlar. Amerika'nın açık ovalarında yaşayan başka bir minik baykuş türü ise yer altına yuva yapmayı tercih etmiş. Yer kukumavı, kuzeni gibi gündüzleri de aktif. Kendi yuvasını kazabildiği gibi diğer hayvanların terk ettiği yuvaları da devralabilir. Bu yuva yavrular için son derece güvenli. Kuzeyde donmuş vahşi doğada yaşayan bu tür ise bir kar baykuşu. Siyah benekli, saf beyaz tüyleriyle karda ve buzda mükemmel bir şekilde kamufle olmuş. Tüm baykuşlar gibi kar baykuşu da usta bir avcı. Bu coğrafyada hayatta kalmak zor iş. Suyun kenarında tünemiş renkli bir kuş daha var. Çarpıcı mavi ve turkuaz tonlara sahip bir yalı çapkını. Yalı çapkını usta bir avcı. Minik cüssesinden beklenmeyecek marifetleri var. Tüneğinde bekler, etrafı dikkatle izler, yüzeyin altındaki en ufak hareketleri bile algılayabilir. Doğru zaman geldiğinde ise ok gibi suya dalarak avlanır. Balık ne olduğunu anlayamadı. Saniyeler önce suda yüzerken aniden bir yalı çapkınının yemeği oluverdi.
Çoğu yalı çapkını türü sulak alanlarda yaşasa da hepsi göllere ve nehirlere bağımlı değil. Bazı türler ormanlık alanlara, savanlara ve hatta kurak habitatlara uyum sağlayarak su kenarından uzakta bir hayat kurmuş. Dünya üzerinde yaklaşık 120 farklı yalı çapkını türü var. Belki de dünyanın en ilginç kuşlarından biri Afrika'da yaşıyor. Hamerkop, yani çekiç kafa. Adını çekiç görünümlü kafasından alıyor. Dümdüz kahverengi tüylerine rağmen bu eşsiz görüntüsüyle ilgi çekici bir kuş. Sulak alanlarda balık, kurbağa ve böceklerle besleniyor. İlginç görünümü, uzaktan bile fark edilebilen dev yuvası bu kuşun efsanelere konu olmasına sebep olmuş. Birçok Afrika kültüründe hem iyi hem de kötü şans getirdiğine inanılıyor. Çoğu kültürde yuvası kutsal ve asla rahatsız edilmemeli. Avrupa kırsalında gün batmak üzere. Sığırcıklar toplanıyor. Binlercesi doğanın en büyük gösterilerinden birini sergilemeye hazırlanıyor. Bu bir mırıltı, nefes kesici bir senkronize uçuş gösterisi. Milyonlarca kuş bir olarak hareket edip mükemmel bir uyum içinde dans ediyor. İnanılmaz bir iletişim yeteneği. Sığırcıklar komşularının hareketlerine anında ve milimetrik tepki veriyor. Bu avcıları şaşırtan ve sürüyü koruyan bir hayatta kalma dansı. Kuş dünyasında sümsük gibi basit yuvalar yapan kuşlar varken, olağanüstü yuva yapma becerileriyle bilinen bir mimar da var. Dokumacı kuşu. Parlak renklere sahip bu erkek dokumacı, dişilerin ilgisini çekecek bir yuva inşa etmek zorunda. Ancak bu sıradan bir yuva değil, dikkatlice inşa edilmiş, tel tel örülmüş bir sanat eseri. Dokumacı gagasını kullanarak her bir çimeni ilmek ilmek bağlar, güvenli bir yuva dokur. Bu hem beceri hem de sabır gerektiren, emek yoğun bir süreç. Yuvayı dişiye beğendirmek önemli. İşçiliği yakından inceleyecek. Onaylarsa bu yuvayı ev ve onu yapan erkeği de eş olarak seçecek. Ancak tüm yuvalar aynı değil. Farklı dokumacı türlerinin kendilerine özgü farklı stilleri var. Bazı yuvalar daha basit ve yuvarlakken, diğerleri uzun ve karmaşık. Doğada muhteşem bir çeşitlilik var. Flamingo göz alıcı pembe tüyleri ve uzun bacaklarıyla şüphesiz dünyanın en tanınan, en ünlü kuşlarından. Ancak bu güzelliği ilginç bir yolla elde ediyor. Bu parlak pembe renk, tükettikleri siyanobakteriler ve minik kabuklulardaki karotenoidlerden geliyor. Flamingolar sudan minik organizmaları süzen, elek gibi benzersiz bir gagaya sahip. Suyu süzüp eleğe takılanları yiyecek.
son derece sosyal kuşlar. Bazı bölgelerde milyonlarcası bir araya gelebilir. Bu birlik hem güvenlik sağlar hem de beslenme ve yuvalama faaliyetlerini koordine etmelerine yardımcı olur. Gün sona eriyor. Flamingolar dünyanın en zorlu ortamlarından birinde hayatta kaldıkları bir günü daha geride bıraktılar. Ömür boyu beslenme ve üreme alanları arasında uçacaklar. Uzun boylu kuşların en güzellerinden biri de gri taçlı turna. Görkemli tepesi ve canlı tüyleriyle Afrika'da güzelliğin simgelerinden. Sulak alanlardan kurak savanlara kadar birçok habitatta turnalara rastlamak mümkün. Gri taçlı turna, Uganda'nın ulusal kuşu. Ülkenin bayrağında ve armasında yer alıyor. Turna, barışı ve refahı simgeliyor. Şehir çöplüğü. Burası şehrin tüm atıklarının toplandığı yer. Ancak bazıları için burası çöpten daha fazlası. Bu atıklar bazı türler için hayati bir yiyecek kaynağı. Kara çaylak yırtıcı bir kuş olmasına rağmen burada avlanarak değil, leş yiyerek yaşıyor. Özellikle kışlama alanları civarındaki çöplükler yiyeceğin kıt olduğu dönemlerde bu yırtıcıların hayatta kalmasını sağlayacak. Leylekler de bu beklenmedik yiyecek kaynağının sakinlerinden. Bir zamanlar sulak alanlar ve bataklıklarla ilişkilendirilen bu kuşlar artık sıklıkla atıkların arasında görülüyor. İnsan yerleşimlerine yakın yaşayan leylekler için çöplükler sağlıklı olmasa da istikrarlı bir yiyecek kaynağı. Ve tabii ki kargalar. Her zaman hazır, her koşulda becerikli kuşlar. Her geçen gün büyüyen bu çöp dağları ayrı bir habitat olma yolunda. Çaylaklar, leylekler ve kargalar. Hepsi bu yeni gerçekliğe uyum sağlamış. Ormanın kalbinde, ağaçların arasında ritmik bir ses yankılanıyor. Sesin sahibi bir ağaç kakan. Ağaç kakanın gagası adeta bir keski gibi. Sivri, sağlam ve güçlü. Ağaca saniyede 20 defaya kadar hızla vurabilir. Peki
Bu kuş böyle bir kuvvete yaralanmadan nasıl dayanıyor? Sırrı anatomisinde. Ağaç kakanın kafatası şoku emen bir tasarıma sahip. Kalın, süngerimsi kemik beyni korurken benzersiz kas düzeni de doğal şok emici görevi görüyor. Ağaç kakanın gagası beslenmek için bir araç. Kabuğun altında böcekler, larvalar olduğunu biliyor. Gagasıyla delikler açan ağaç kakan, gagasının 2 katı uzunluğunda olan uzun, yapışkan dilini de avını çıkarmak için kullanacak. Gaganın bir diğer işlevi de yuva için delik açmak. Kuşun yavrularını yırtıcılardan ve doğa şartlarından güvenli bir şekilde gizleyebileceği yuvaya ihtiyacı var. Ağaç kakanlar adanmış ebeveynler. Hem erkek hem de dişi yavrulara sürekli besin taşıyacak. Afrika'nın kalbinde, savanda bir dev dolaşıyor. Deve kuşu dünyanın en büyük kuşu. Uçamıyor. Ancak hızlı ve korkutucu. Diğer kara hayvanlarından daha büyük gözlere sahip olan deve kuşu, uzun boyunun da yardımıyla tehlikeyi gelmeden çok önce görebilir. Deve kuşu yırtıcı tehdidine karşı sürekli tetikte. Uçamasa da deve kuşu olağanüstü bir koşucu. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen deve kuşu çoğu tehdidi rahatlıkla geride bırakabilir. Çatışma kaçınılmazsa güçlü bacaklar ve etkili tekmeler en büyük silahı. Deve kuşu kadar büyük olmasa da uzun boyu ve ilginç fiziğiyle öne çıkan kuşlardan biri de sekreter kuşu. Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında eşi benzeri olmayan bir avcı. Uçabilmesine rağmen diğer yırtıcı kuşların aksine gökyüzünden değil, yürüyerek avlanır ve avını aramak için uzun mesafeler kat edebilir. Avları arasında böcekler, küçük memeliler, özellikle de kertenkeleler ve yılanlar var. Sekreter kuşunun bacakları tıpkı deve kuşu gibi en büyük silahı. Hızlı ve güçlü bir tekmeyle avına ölümcül bir darbe indirecek. Orta Amerika bulut ormanlarının derinliklerinde adeta mücevher gibi parlayan bir kuş var. Efsanelere konu olmuş, mitolojik karakterlere ve imparatorlara ilham vermiş bir kuş. Muhteşem Quetzal. Quetzal'in tüyleri olağanüstü güzelliğe sahip. Işık değiştikçe renk değiştiren, yanar döner bir parlaklıkta. Ancak onu gerçekten farklı kılan şey, erkek Quetzal'in kurdele gibi uzun kuyruğu. Bu kuyruk tüyleri kuşun vücudunun 3 katına kadar uzayabilir. Hem güzellik hem güç gösterisi. Dişileri etkilerken rakip erkeklere gözdağı veriyor. Quetzal çoğunlukla yabani avokadoyla beslenir. Küçük meyveleri bütün olarak yutar ve daha sonra çekirdeklerini çıkarır. Tohumların dağılması ormanın genişlemesi için büyük bir hizmet. Antik medeniyetler tarafından saygı duyulan
ve onu gören herkes tarafından hayranlıkla izlenen bu kuş, vahşi doğanın yaşayan bir hazinesi. Arı kuşları sosyal canlılar. Koloniler halinde yaşayıp kum duvarlara yuva yaparlar. Arı kuşları uzman avcılar. Neredeyse uçan her böceği avlarlar. Arılar, eşek arıları, çekirgeler, kız böcekleri. En sevdikleri yemek arılar. Ancak arıyı yakalamak sadece ilk adım. Arı kuşu şimdi iğneden ve zehir kesesinden kurtulmalı. Bunu böceği ustaca dala sürterek yapacak. Şimdi ziyafet zamanı. Dünyada 27 farklı arı kuşu türü yaşıyor. Neredeyse tamamı göz alıcı renklere, parlak tüylere ve böcekler için ölümcül gagalara sahip. Arktik tundradan tropikal yağmur ormanlarına, kıyı kayalıklarından açık savanlara kadar kuşlar doğanın her köşesinde hayatta kalmanın bir yolunu bulmuş. En küçük serçeden en güçlü kartala kadar yaşamları dünyanın dokusuna işlenmiş, paylaştığımız ekosistemlerin vazgeçilmez parçaları olmuş. Her bir tür ister gösterişli cennet sinek kapanı, ister simsiyah kuzgun olsun, bir hayatta kalma, uyum sağlama ve başarı hikayesinin kahramanı. Şarkıları zaman kadar eski, tüyleri doğal tarihe ışık tutan birer hikaye. Bu kuşların olağanüstü hikayesi.